Printek şapka presi ile şapka baskısı nasıl yapılır ve ayrıca ikisi bir arada olan presin şapka değil de düz mini aparatı nasıl kullanılır? Printek Online kanalımızda 2019 yılının son videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ikisi bir arada Printek şapka presi. Neden ikisi bir arada diyeceksiniz? Açıkçası şapka presini her zaman kullanmıyorsunuz. Asıl işiniz şapka ve devamlı şapka basmıyorsanız. Kenarda altı duracağına ufak bir farkla opsiyonel 15'e 25 düz tablo ekledik. Bununla da ufak baskılarınızı, logo baskılarınızı, icabında çanta baskılarınızı büyük kocaman preslerinizi kullanmadan daha konforlu ve daha az elektrik harcayacak şekilde yapabilirsiniz. Bu modüler parçalar nasıl çıkartılıyor, takılıyor videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğiz. İsterseniz kısa bir şapka haliyle başlayalım. Sonra da size bir şapka uygulaması yapalım. Nasıl kullanılıyormuş onu görelim. Açma kapama düğmemiz sağda. İlk açtığınızda ısıtmaya başlamaz. Off konumundadır. Bir kere OK'ye bastığınızda Celsius mu Fahrenheit mı seçimi yaparsınız. İkinci OK'ye bastığınızda derece ayarı, saniye ayarı, sonra bir daha bastığınızda da şu anda ısıtmaya başladı. Bu seviye kontrolörler 100 derece sonrasını derece olarak gösterir. LO, low yani düşük ısı demek. Ama oldukça hızlı ısınır. O ısınırken ben size birazcık presi tanıtayım. Süspansiyonlu bir sistemi var. Çok az güç uygulayarak rahat rahat baskı yapabiliyorsunuz. Altta şapkanızı geçirdiğiniz yerin dışında bu yaylı sistem sayesinde şapkanızı gerdirebiliyorsunuz. Bu çok önemli, çok pratik bir unsur. Birazdan baskı yaparken göstereceğiz. Ayrıca basınç ayarınızı da şurayı ilk biraz gevşetip içinde dönebilsin diye sonra bu vidayı sağa sola çevirerek yapıyorsunuz. Bildiğiniz üzere sadece premium presimizde basınç göstergesi var. Bunun basıncını elinizle hissetmeniz gerek. Ama mekanizma sayesinde çok az güç uyguladığınız için anlamak çok zor. Bunun testini yağlı kağıt kullanarak yapabilirsiniz. Mesela bir köşesine koyun, kapatın. Gelmiyorsa basınç iyidir. Farkını göstereyim şimdi size. Birazcık basıncı azaltalım. Çok fazla değil, azıcık azaltacağım. Tam güzel ayardaydı çünkü. Koyduk köşeye. Bakın geliyor. Çok zor geliyorsa böyle de kullanabilirsiniz. Çok sıkı basınç istemiyoruz. Biraz daha basıncımızı arttıralım. Zaten bunu bir kere yapmanız yeterli olacak. Devamlı oynamayacaksınız. Bir de basıncı ısınmadan önce yapmanızı tavsiye ederim. Daha sıcak, çok sıcak olmadığı için elleyebiliyoruz. Ama sonrasında burayı değmeden basınç ayarlamanız gerek. Şimdi bakalım. Evet. Kolay kolay gelmiyor. Sol tarafı da deneyelim, garanti olsun. Aynen, bu da kolay kolay gelmiyor. Şu anda basınç ayarımız hazır. Presimizin ısınmasını bekliyoruz. Şapkamızı yerleştirirken dikkat etmemiz gereken unsur bunun arkadan içeri geçmiş olması. Kaldırıp sokarsanız daha rahat edersiniz. Sonra şu alınlığı tamamen pres yapacağımız yere gelecek şekilde yapıyorsunuz. Mümkünse ter bandı, yabancılar sweatband diyor, arada kalmasın. Çünkü basıncınızı etkiler. Oralar daha kalın olduğu için her alana eşit basınç veremeyebilirsiniz. Bu arada ısımız 113 derece oldu. Hızla artıyor. Önden bir bakalım. Gayet güzel. Tam ısınmasını bekliyoruz. Sonra baskıya geçeceğiz. Evet, presimiz neredeyse istediğimiz ısıya ulaştı. Şu nokta orta noktası. Oradan hiza almak genellikle daha iyi olur. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Güzel oldu. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Bizim Printek folyolar çok kırışan, buruşan, kıvrılan veya kayan ürünler değil.
Taşıyıcıları da öyle çok kaygan değil. Mecbur değilsiniz. İsterseniz ama kupalarda kullandığınız ısıya dayanıklı bantla kaymasın diye sabitleyebilirsiniz. Şu anda ihtiyacımız yok. Her zamanki gibi katmanlı bir baskı yapıyoruz. Altına premium seri, üstüne flock yapacağız. Bir de size bonus olarak siperliğe baskı yapacağız. Premium seride biliyorsunuz sıcakta soyabiliyorsunuz ama ideali ılık ve soğuk. Dolayısıyla biraz bekleyelim. Çıkarıp sallarsanız çok daha hızlı olur. Hatta şöyle yaparsanız diyeyim. Ama her seferinde tekrar yerleştirmeniz gerekir. Onu o kadar dert etmezseniz. Şimdi yeterince ılıdı. Kaldırıyoruz baskımızı. Üst katmanına gelelim. Yine yerleştirirken dikkatli olalım. Gayet güzel oturdu. Ben yine bant kullanmıyorum. Tekrar presimizi yapıyoruz. ...10 saniye yeterli olur. Flock bildiğiniz üzere soğuk soyulan bir materyal. Çıkaralım, şöyle biraz sallayalım. Birazcık daha sallıyorum. Yeterince ılındı. Şu anda sorun olmayacaktır. Evet. Katmanlı Printek online baskımız hazır. Bir bonus olarak da siperliğe basalım. Şu şekilde koyup daha önce yamuk kestiğimiz Printek yazımızı da dikişlere bakarak şöyle yerleştirelim. Corel'de veya Silhouette Studio'da nasıl yazılar yamultulur diye merak ediyorsanız yakında Printek Online ana kanalımızda değil ama Printek Teknik Destek kanalımızda çok kısa o işin nasıl yapıldığını gösteren bir videoda yayınlayacağız. Ben biraz indirip yerleştirdiğim için saniyemiz eksik kaldı. Saniyemizi tamamlıyorum şimdi tahmini bir şekilde. Tekrar ılıtalım. Evet. Siperliğimizin baskısı da hazır. Sadece alın ve siperlik olarak düşünmeyin. Tabii ki siperliğin altına da basabilirsiniz. Hatta ve hatta şapkanın yanına, burada tabii ideal yine şu tel bandını açıp oradan geçirmeniz olur. Güzel gerdirip tel bandı buradayken basmanız. Veya çevirip şu şekilde şapkanın siperliğinin üzerine bunu yerleştirip germe aparatını arkasına da basabilirsiniz. Buraya mesela çok güzel reflektif baskılar yapılabilir koşu için özellikle. İsterseniz şimdi aparatın nasıl değiştirildiği kısmına gelelim. Açıkçası sıcakken değiştirmenizi hiç tavsiye etmiyoruz. Ama mecbur kalırsanız tabii ki yapabilirsiniz. Her şeyden önce elektriği keselim. Bunu biraz aşağı alın. Şurayı gevşetiyorsunuz ama sonuna kadar sökmenize gerek yok. Gevşetmeniz yeterli. Sıcak olduğu için bir kumaş yardımıyla tutacağım. Şurayı açıkken daha rahat tutuyorsunuz. Şurayı hafif oynattığınızda zaten bu geliyor. Sıcak olduğu için tabii birazcık sıkıntılı şu anda. Çevirdiğinizde her zamanki gibi 4 pinli konektörümüz üst tablo açıldı bile. Altını da Combo Press'te olduğu gibi 2 tane elle açabildiğiniz şu şekilde vidamız var. Alttan ikinci vidayı da çıkartıyoruz. Şimdi bunlar sıcak olacağı için dikkatlice ikisini de alalım şuradan. Yerine düz aparatlarımızı takmaya başlayabiliriz. O iki vida bunda da var. Söktüğünüzün üstüne takabilirsiniz. Boşta kalmasın. Evet.
yerleştiriyoruz. Hepsi aynı, hangisini kullanmak isterseniz. Bazen oluyor. Evet. Şimdi sonuna kadar sıkmıyorum. Bunun bir yerleşmesini yapalım. Dönmemesi için olan pin yardımıyla yine hafif oynatarak, bunu gevşetmeniz gerek tabii eğer sıkılı bıraktıysanız. Sonuna kadar sokup bunu kapatıyorsunuz. Tam sıkmayın. Basınç ayarı yapamazsınız. Hafif gevşek tutun. Bakalım yerine güzel oturuyor mu? Oturuyor. Şimdi altını, tam onun altına gelecek şekilde de birazcık oynatıyoruz. Tamam. Şimdi sıkabiliriz. Son olarak da 4000'li elektrik kablomuzu takıyoruz. Şimdi aynı aşamalardan gidip üst rezistansın ısınmasını bekliyoruz. Low'da ısınınca küçük tablayla sizler için bir çanta baskısı yapacağım. Evet, şimdi yine bir basınç testi yapalım. Sanki biraz hafif şu anda basıncı. Bir de buraya bakalım. Aynen. Birazcık basıncımızı arttırıyoruz. Evet. Şu anda basıncımız daha uygun. Şansa deneme yapacağımız çanta tam bu tabloya göre. Tabii bunu bütün küçük işlemlerde kullanabilirsiniz. Eğer böyle ufak bir tablonuz yoksa veya burası uymuyorsa da transfer yastığı aksesuarlarımız sayesinde yine bu tarz dikişli fermuarlı ürünlere büyük preslerle de baskı yapabiliyorsunuz. O konuda içiniz rahat olsun ama bu şekilde tabii ki çok daha rahat oluyor. Bu biraz böyle tam cuk oturmadığı için, oynamaması için bantla da sabitleyebiliriz. Biz bunu bırakıp kapatırken yerinden kaymasın diye. Isıya dayanıklı bandımızla şöyle baskının üzerine gelmese daha iyi. Şöyle 3 noktadan sabitledik mi kapattığımızda yerinden oynamayacaktır. Hafif ılıtarak premium presimizi soyalım. Premium presimizi değil tabii, premium fleximizi soyacağız. Tekrar yerine yerleştirelim. Üzerinde flok basacağız. Nasıl yerleştirsek? Şu şekilde güzel olacaktır. Premium Flex aslında direkt teflonla temas edebilir. Çok sorun değil. Ama ne olur ne olmaz üzerine bir kat da yağlı kağıt kapatalım. Ve tekrar basalım. Bildiğiniz üzere flok daha soğuk soyuluyor. Hemen bir soğutalım. Biraz daha. Tamam. Yeterli şekilde soğumuş. Turuncu neon premium flex alt katman
Siyah flok üst katman çanta baskımız da hazır. Bugün sizlere ikisi bir arada şapka ve 15'e 20 mini düz aparatlı yeni presimizi tanıttık. Bunlarla bir şapka, bir çanta yaptık sizler için. Videoda kullandığımız bütün ürünlerin detaylarını aşağıda yine YouTube video açıklamalarındaki bağlantılara tıklayarak bulabilirsiniz. Direkt bizim printekonline.com internet sitemizde ürünün sayfasına yönlendirir sizi. Bütün detaylarını, fiyatlarını görüp online satın alabilirsiniz ürünleri. Aynı zamanda herhangi bir sorunuz varsa tabii ki bize aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Anında cevap vermeye çalışırız. info@printeksonline.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan arayabilir, mesaj atabilir ve santral hattımızdan yine hafta içi mesai saatlerinde bize ulaşabilirsiniz. Bu ürünler hakkında artık söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Arada kısa bir bahsettiğim transfer yastıkları var. Bunlar da çok güzel aksesuarlar. Bir sonraki videomuzda da sizlere bu transfer yastıklarını tanıtıyor olacağız. Bu videoları kaçırmamak isterseniz YouTube kanalımıza abone olup zil işaretine basabilirsiniz. Böylelikle YouTube sizi biz yeni video yayınladıkça uyaracaktır. Aynı zamanda videomuzu beğendiyseniz de lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Videoyu 2019'un son günü çektik. Montajlayıp yayınlamamız tahminen 2020 olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim şimdiden ve herkese iyi seneler, mutlu, huzurlu, barış dolu seneler.